Bugün sizlere her ülkeden bir futbolcu alarak cezalı maç için kadro kuracağız. İlk saniyelerde de kadromuz ve dizilişimiz bu şekilde. Diziliş değiştirme sınırsız hakkımız var. Bunun bilgisini veriyorum ve hiç uzatmadan ilk çarkımızdan başlıyoruz arkadaşlar. Sıra sıra tüm ülkelere baktım. 105 artı üstü olan 5 tane kartı olan ülkelerin 41 ülke kuralına uydu arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerek videomuza da tam gaz başladık. Bakalım ilk ülkemiz hangi ülke olacak? Hemen karşımıza geldiğinde Slovakya olarak ilk ülkemizden olarak bir futbolcu alacağız. Bakalım bu ülkeden nasıl kartlar varmış. Ülkelere geldik. Slovakya'yı seçtik. Kaydet arama dediğimizde arkadaşlar oyunculara baktığımızda oyuncularımızın detaylı bir şekilde görünüşleri bu şekilde. Yani bu şekilde oyuncularımız var. İkon ve hero da alabiliyoruz. Bunda bir sakıncası yok arkadaşlar. Onu da belirteyim şimdi. Bir oyuncuya 750 milyon coins verebiliyoruz. Bu kuralı unutmayalım. Bilmeyenler varsa öğretmiş olayım. 109 gen Dubraka'ya baktığımızda Turumcali var. Aklımızda bulunsun. Şiklinere bakalım. Turumcali var mı? Maalesef yoktu. Yani 108 genlere de düşmek istemiyorum. O zaman ilk ülkemizden kaleci transferi yapalım. En yüksek genli oyunculardan bu kart olduğu için. Şimdi o zaman 197 milyona Slovakya ülkesinden ilk oyuncumuza isteğimizi verdik. Eminler bölümünde gelmesini bekliyoruz ve şimdi ise gelmiş oldu arkadaşlar. Bu tarz videolar için de lütfen like'lara basalım. 500 like istiyorum ama çok nadiren geliyor arkadaşlar. O yüzden 300-400 like atarsanız güzel olur ama 500 like da fena olur be arkadaşlar. Atacağınızı düşünüyorum. Lütfen like'lara basalım. Efsane videoları da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açalım ki efsane videoları hemen kaçırmadan izleyin. Uzatmıyorum ve tekrar çevir diyerek arkadaşlar ikinci ülkemizi öğreniyoruz. Hangi ülkemiz gelecekmiş? Meksika geldi. O zaman ikinci transferimiz arkadaşlar Meksika'dan olacak ve şimdi o zaman pazara geldik. Aramalardan ülkemize geldiğimizde Meksika'yı bulalım. Hemen geldik ve Meksika'yı seçtik. Kaydet arama dediğimiz arkadaşlar Meksika oyuncuları gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi bir tane en yüksek olarak Marquinhos gördüm. Turuncu hali maalesef yoktu. Turuncu ve kırmızı halini almaya çalışacağım. Buradan Campos maalesef arkadaşlar turuncu hali yok. Jimenez'in olur mu? Bunun da yokmuş bak. Bu kötü oldu. Jimenez'in farklı bir zongenin kartına baktığımızda bunun mavi dereceli varmış. Bir gen düşük oyuncuya baktığımızda burada da maalesef turuncu hali yokmuş. Yani ne yapalım? Buna da bir bakalım arkadaşlar. Bunun varmış. Yani bunu mu alsak? Yani Marquinhos'un turuncu hali olsaydı müthiş olacaktı. Böyle kırmızı mor falan olsaydı daha güzel olurdu ama hani buradan şimdi yeşil derecede almak istemiyorum ya. Stoper çok gol yedirebilecek bir mevki olduğu için güzel bir transfer yapmamız lazım oraya. Yani Jimenez'i de almak istemiyorum. Ağır kart diye düşünüyorum. Santrafor da çok önemli benim için. O yüzden ben buradan sol kanat alacağım ya. Turumcali var mı? Var. Bence buradan alalım. Sol kanattan çok atak yapmayı sevmiyorum zaten. Nadiren yaparım. O yüzden ben buradan sol kanatımızı almış olduk. İsteğimizi verdik. İkinci ülkemiz Meksika'dan da bir transfer yapmış olduk. Kısacası bu şekilde sol kanattan yapıyorum atak ama arkadaşlar sağ kanata göre çok nadirendir. O yüzden sol kanatımızı biraz düşük tutmayı tercih ettim. 89 gene kadar ulaşmış olduk. İki ülkemiz bu şekilde oldu. Şimdi geçelim üçüncü ülkemizi belirlemeye ve bakalım bu sefer hangi ülkeden almış olacağız. Ekrana geliyor, İtalya geldi. Yani İtalya'dan güzel seçenekler olacaktır. Yani müthiş oldu arkadaşlar gerçekten. Böyle futbol olarak iyi ülkelere gelmesi kadromuz için çok güzel olacak. Çünkü bildiğiniz gibi cezalı maça da her zamanki gibi yapacağız. Bakalım bugün ceza çekeceğiz mi? İtalya'mızı seçtik. Kaydet arama dediğimiz arkadaşlar. Oyuncularımız bir sürü var. Şimdi çok fazla oyuncu olduğu için teker teker bakacağım. 750 milyonluk arkadaşlar. En yüksek yeni oyuncu hangisi ise onu alacağız. Arkadaşlar 114 genlik kartlarımızdan Turumcali falan olan yok arkadaşlar. Mesela Viala'nın Turumcali falan olsaydı müthiş olacaktı ama maalesef yok. 113 genlere baktım. Onların da turuncu kırmızı halini olan bir kart bulamadım. 112 geninde aynı şekilde zaten bir kart var. 111 gene kadar da düşmek istemedim. O yüzden turuncu kırmızı almayacağım. Buradan yeşil dereceli 115 genlik bir tane kart almış olacağız. Bu kartımıza çok fazla beceri puan veremediğimiz için inşallah tek maçında performansı düşmez. Antrenman basacağız ama beceri puan basamadık. Yani bir tane basabileceğiz yeşil derece aldığımız için. İnşallah sıkıntı yapmaz. 91 gene kadar bu şekilde ulaşmış olduk. Şimdi geçelim o zaman yeni ülkemize. İnşallah bugün Türkiye'de bu arada çarkta var tabii ki de. İnşallah denk gelir. Tekrar çevirerek o zaman dördüncü ülkemizi belirliyoruz. Hangi ülke gelecek? Ekrana gelecek derken Nijerya geldi. Ya santrafor almasaydık Osimhen alırdım ya. Ama diziliş değiştirebiliriz. Doğru ama biz yine bir arkadaşlar ülkelere bakalım. Ona göre transfer yapalım. Yanlışlık olmasın. Şimdi bir burayı sıfırlayalım. Birazcık alta inip Nijerya'yı bulalım. Biraz daha indiğimizde Nijerya'yı bulduk. Kaydet arama dediğimiz arkadaşlar. Pardon özür diliyorum.
bakıyorum. Geni sıfırlamamışım. Buradan geni de sıfırladık ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Nijerya oyuncuları bu şekildeymiş. Şimdi Osimhen almak gerçekten çok istiyorum. Aslında Osimhen bu arada fiyatı uygun değilmiş bize. Osimhen de oyun içinde güzel değil. Gerçek hayatta müthiş bir santrafor ama oyun içinde maalesef ağır bir kart kalıyor. Çoğu videoda Osimhen'i kullandığımız için oradan biliyorum. Kanoya bakıldığımızda arkadaşlar turuncu hali yokmuş bu kartımızda da kötü oldu. Yani şimdi bu sağ kanatı alabilsek alamıyormuşuz yine. Turuncu hali falan yokmuş. Yani şu anda sıkıntıya girdik. Nijerya bizi sıkıntıya soktuğu gibi duruyor. Burada da maalesef turuncu olacak bir oyuncu yokmuş. Ya bu karta bakalım bunda da yokmuş. Yani ne yapacağız şimdi be? Gerçekten kötü oldu be. Ndidi'ye bakalım bunun da yokmuş arkadaşlar. Yani bakıyorum ama arkadaşlar güzel bir kart olan o zaman bunu alalım. Ne yapalım? Başka da yapacak bir şeyimiz yok. 67 milyona sol bek alalım en kötü. Sol bek almamıştık sanırsam. Aynen öyle. Sol bekimize isteğimizi verdik. Daha yüksek kart alamadık maalesef. Eminler bölümünde de kartımız geldiğinde sonra ise kadromuza ekleyeceğiz ve Nijerya geldiği için 4. ülke olarak Nijerya'dan bir transferimizi de bu şekilde yapmış oluyoruz. Hemen oyuncumuzu bulalım. Göremiyorum. Buldum. Sol beke ekledim. 4gen atladım. 95gen olmuş olduk güzel bir şekilde. Şimdi o zaman geçtik çarkımıza. Tekrar çevir diyerek yeni ülkemizi belirliyoruz. Hangi ülke gelmiş olacak? İsviçre gelmiş. İsviçre'den bakalım nasıl oyuncular varmış onu göreceğiz. Şu anda aklıma gelen hiçbir oyuncu yok. Aslında geldi. Şaka mı? Şik mi? Öyle bir şey vardı. MD oyuncusu, orta oyuncusu. O geldi aklıma. Başka da aklıma gelen bir oyuncu yok arkadaşlar. Şimdi birazdan bakacağız. Şimdi İsviçre'yi bulduk. Kaydet arama dediğimizde kartlara baktığımızda Şakir, Rainbow güzel oyuncular varmış. Aklımda olan Şakir'di arkadaşlar. Onu da belirtmiş olayım. Yani çok güzel oyuncular varmış. Güzel oldu. Şimdi bu kart maalesef alamıyoruz. Fiyatımıza uygun değil. En fazla bir oyuncuya 750 milyon coins bütçe ayarlayabiliyoruz. Şimdi Embola'ya baktığımızda bunu alabiliriz ama bu oyuncu biraz zor satarım. Çünkü daha yeni bir kart olduğu için fiyatı tam oturmadı diye düşünüyorum. Akash olursa var ya müthiş olacak. Turuncu hali var mı? Maalesef yok. Bunun fiyatı oturmuş ama maalesef pazarda yokmuş arkadaşlar. O zaman Şaka'yı mı alsak? Turuncu hali bunun da yokmuş. Yani kötü oluyor böyle ya. Turuncu kırmızı hali bir bol olsa güzel olacak. Bunun varmış ama merkezde oynar mı? Baktığımız arkadaşlar merkezde oynamıyormuş. Ya diziliş değiştireceğiz ya da Şaka'yı almayacağız. Kaleci transferi yaptığımız için zaten buna bakamayız. Şova bakalım. Turuncu hali bunun da yokmuş. Yani sıkıntıya girdik. Gerçekten yine maalesef istediğimiz bir oyuncu alamıyoruz. Çok da geni düşük oyuncuya kadar gitmek istemiyorum. Ne yapsak? Yani maalesef diziliş değiştireceğim arkadaşlar. Ya başka seçeneğimiz yok. Bu arada ya arkadaşlar pazar yenilendiği için bu kartla gitmiş. Şu anda alamıyorum bakın. Şu anda alamayacağım arkadaşlar. 383 milyona alınmıyor arkadaşlar. Pazardan gittiği için bu da kötü oldu. Maalesef farklı bir oyuncu almak zorundayız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pazardan gitti arkadaşlar. Pazar yenilendiği için fiyatı düştü. Pazardan kayboldu. O yüzden kırmızı dereceli olduğu için buradan kırmızı dereceli şakamızı aldık. Daha doğrusu isteğimizi verdik. Emirler bölümünde de geldiğinde arkadaşlar diziliş değiştirip kullanmak zorunda kaldık. Yani istediğim bir oyuncu alamadım arkadaşlar. Keşke bana merkez ortası açık olsaydı. Yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi bir diziliş bulayım. Şu anda bir 4-3-3 Rolanti dizilişinde devam edelim arkadaşlar. Bu şekilde bir devam ettiğimizde şakamızı eklediğimizde 98 gen olmuş oldu. Kadromuz şu anlık bu şekilde devam ediyor. Aşırı derecede iyi bir kadro oluşturamadık şu ana kadar. Tekrar çevirerek yeni ülkemizi ilk olarak belirleyelim. Hangi ülkemiz gelecek? Görmüş olalım. Be! Türkiye'nin dibinde kaçtı. Uruguay geldi. O bakın arkadaşlar buraya bakın. Türkiye var ya çok dibinden kaçtı. İnşallah denk gelir Türkiye'de. Uruguay gelmiş olduk kısacası. Uruguay'da aklıma gelen arkadaşlar Santrfor, Cavani var. Suarez var. Cavani yok pardon. Cavani Uruguay'da mıydı? Suarez var ama onu alabiliriz. Uruguay seçtik. Kaydet arama dediğimizde arkadaşlar ama çift forvete de geçmek istemiyorum. Muslera da varmış. Bu arada Bentancur var. Bunun turuncu hali var mı? Varmış ama çok pahalıymış. Kırmızı halini alabiliyoruz. Bütçemiz var. Bu aklımıza bulunsun. Torreira da var doğru ama maalesef kırmızı hali bile yokmuş. Valverde aslında alınabilir. Valverde'nin kartları bence iyidir ama 1 milyonu geçiyormuş ya. Buna bakalım. Bunun var mı? Bunun da 800 milyona bu var. Kırmızı halini alabiliriz ama alternatif pozisyon olarak merkez ortası açık. O zaman çift defansife mi geçsek? Aslında bence 4-2-2-2 dizilişine geçelim arkadaşlar. Bence en mantıklısı o. Torreira olsaydı Torreira alırdım ama maalesef yok. O yüzden ben buradan turuncu hali var mıydı? Zaten vardı. Doğru karıştırdım. Buradan 701 milyona kırmızı dereceli bir Valverde'mize isteğimizi verdik. Şimdi ise emirler bölümüne geldik ve kartımızı aldık. Defansif orta sahamızı biraz daha geliştirmiş olduk. Dediğim dizilişe şimdi geçeceğiz arkadaşlar. Hemen dizilişi ilk önce bir bulmam lazım. 4-2-2
bu diziliş arkadaşlar. Bence en mantıklısı bu diziliş. Hem ofansifi yüksek hem defansifi yüksek bir diziliş. En mantıklı dizilişimiz bu şekilde ama ben bu oyuncu almıştım. Doğru, sol kanatımız var bizde. Yani bu dizilişe geçmek mantıksız olur. Ben bu oyuncuyu unuttum arkadaşlar. Ve bunu da ben nerede oynatsam, yani başka yerde de oynamıyormuş. Kötü oldu. Bu dizilişe geçemeyiz. Yani arkadaşlar baktığımda iki defansif orta sahalı ve sağ kanatta arkadaşlar güzel bir diziliş yok olan, hatta hiç yok sanırsam. Buradan o zaman bu oyuncumuzu santraforda oynatacağız. Bu oyuncuyu unutarak arkadaşlar gittim Valverde'yi aldım. Yapacak bir şeyimiz yok. Dört kanatlarda 101 olduk. Sorun yok. Santraforda da oynar diye düşünüyorum. Defansif orta sahalarımız ama bence sağlam oldu. Şimdi o zaman geçtik kadromuza. Tekrar çevirerek arkadaşlar bir Türkiye gelip Arda alırız bence ofansife derken Türkiye geldi. Gerçekten Türkiye geldi. Müthiş oldu. Müthiş oldu. Doğam direkt kabul oldu. Müthiş oldu. Şimdi geldik buraya o zaman. Hemen Türkiye'den bir transfer alacağız. Müthiş bir şekilde. Hemen burada arkadaşlar sıfırladık ve en alta inelim. Birazcık altta kalıyor Türkiye. Harf olarak harfe göre sıralandırılmış olduğu için Türkiye'yi bulduk. Kaydet arama dediğimizde arkadaşlar Türkiye'den güzel kartlar var. Aslında Hakan müthiş olur ama tabii ki de Hakan'ı almayacağız. Şimdi Can Uzun'a baktığımızda 778. 750 milyon bütçe aşıyor ama çok da büyük aşma olmuyor. Yani 18 milyon ekstra verebiliriz. Sorun yok. Ya Can Uzun alınır ya da Arda Güler. Turuncu Ali var mı? Arda'nın da Turuncu Ali var ama herkes Arda'yı daha çok sever ama duygusal olarak bakmayalım. Arda'nın kartı biraz eski olduğu için ben buradan Can Uzun'u alacağım. Hemen 778 milyona tam 120 genlik bir tane milli oyuncumuzu aldık. Müthiş oldu. Emirler bölümüne de geldiğimizde kartımız hale gelmedi. Başkası almadı değil mi derken almamış. 120 genlik Can Uzun inşallah bir gün şovunu yapacak ve bizi galibiyete götürecek diyorum ve Can'ı da eklediğimizde üçgen dağıtları 104 gen olduk. Müthiş oldu. Şimdi geldik çarkımıza. Tekrar çevirerek bir kez daha çevirdik. Bu sefer hangi ülkemiz gelecek? Hemen görelim arkadaşlar. İspanya geldi. Yani yine müthiş oyuncular olabilecek bir ülke geldi. Şimdi ülkelerimize geldik. Sıfırladık ve birazcık alta ineceğiz. Hatta en alta ineceğiz. İspanya en altlarda çünkü İspanya'yı seçtik. Kaydet arama dediğimizde arkadaşlar İspanya'dan bir sürü oyuncu var. Yine çok fazla olduğu için en yüksek genli pozisyonu bize uygun karta bakalım. Arkadaşlar buradan Fabregas kartını almak zorunda kaldık. Çok içime sinerek almıyorum maalesef Fabregas'ı. Bu arada merkez orta saha kartı ama alternatif pozisyon olarak ofansif orta saha açık. Yani Fabregas'ın kartı çok iyi olacağını düşünmüyorum. Şutu bile çok kötüymüş. Yani yapacak bir şeyimiz yok. Bunu almak zorunda kaldık. Bu arada gitmiş kart, yani alamadık. O zaman arkadaşlar buradan 111 genlik Grimaldo kartını alacağım. Kırmızı dereceli var. 300 milyona gördüğünüz gibi Grimaldo isteğimizi verdik. Sonra ise Miller bölümüne kartımız geldiği için 115 genlik kartımızı kullanmış olacağız. Ofansif orta sahalarımızı bu şekilde tamamlamış olduk. Orta sattığımız yani kısacası 106 gen olduk. Defans hattımız hala kötü. İnşallah defans hattı güzel olan bir ülke gelir diyorum ve çarkımızı bir kez daha döndürdük. Hangi ülkemiz gelecek? Hemen görelim arkadaşlar. Ne geliyor? İspanya bir kez daha geldi. Yani her ülkeden bir transfer yapabiliriz. O yüzden bir kez daha yeniledik ve bakalım bu sefer hangi ülkemiz gelmiş olacak. Arkadaşlar ne geldi? İrlanda Cumhuriyeti geldi. Yani stoper ya da sağ bek falan var mıdır? Hiçbir fikrim yok. Çok da düşünmüyorum arkadaşlar. Tümünü sıfırla diyelim. Ülkelere gelelim. En alta ineceğiz. İ harfi çünkü en altta oluyor çünkü. Hemen en alta geldik. İrlanda Cumhuriyeti'ni bulduk. Kaydet arama dediğimiz arkadaşlar kartlarımız bu şekilde. Sağ bek var, müthiş oldu. 750 milyon mu? 750 milyonun değil ama mor dereceli halini alabiliriz aslında. 110 genlik karta baktığımızda bunun da varmış. Turuncu Ali bir de çok güzel oldu. Bence buradan Coleman alalım. Hatta müthiş oldu bence. 378 milyona İrlanda Cumhuriyeti'nde tam istediğimiz bir mevkiden aldık. Çok da aşırı derecede düşük geni bir oyuncu değil. Yani paket açtığımızda düşük geni bir kart olarak gelebilir ama bizim kadromuz için yeterince bence iyi geldi. Yani İrlanda Cumhuriyeti'nde böyle bir sabek almamız güzel oldu. 110 gene kadar bu şekilde yükselmiş olduk. Son artık 2 transfer, 2 ülke, 2 de stoper almamız lazım. Stoperi yüksek olan güzel bir ülke gelir mi? Bakalım gelecek mi arkadaşlar? Ne geliyor? Çek Cumhuriyeti geldi. Orada sağda gördüm. Çek Cumhuriyeti geldi. O zaman gelelim buraya arkadaşlar. Eski adıyla Çekya geldi. Bakalım Çek Cumhuriyeti'nde nasıl oyuncular varmış göreceğiz. Hemen artık Çek Cumhuriyeti'yi seçtik. Kaydet arama dediğimizde kartlara baktığımızda stoper var mı? Bakıyorum var. 108 gelik bir var. Kart ama arkadaşlar çok da aşırı derecede yüksek bulamadık ama bunun da maalesef turuncu hali yok. Maalesef çok sıkıntı oldu. Gerçekten kötü oldu. O bir Çek Cumhuriyet oyuncularına da baktığımızda arkadaşlar stoper olarak sadece bu kart var. Bunu
da turuncu falan hali yokmuş. Ya bunun temel halini alacağız arkadaşlar ya da bu karta bakalım. Defansif ortası olduğu için stoper'de daha az çok oynar diyecektim ama oynamıyormuş. Yani o zaman ne yapalım? Temel halini almak zorundayız. Kötü oldu yani, yapacak bir şeyimiz yok. Daha güzel alabilirdik ama arkadaşlar maalesef bu kartta gelmiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pazardan gitti. Başka da bir seçeneğimiz yok arkadaşlar. Yani gerçekten yok. O yüzden Çek Cumhuriyeti'nden bir transfer yapamayacağız. Yeniden çarkımızı çevirdik. Hangi ülke gelecek bu sefer? Görmüş Fransa mı? Hayır. Fransa çok güzel. Fransa ülkesi geldi. Müthiş oldu. Gerçekten hemen Fransa'mızı bulalım. Sonra güzel bir transfer yapmış olalım arkadaşlar. Kaydet arama dediğimizde kartlar bir sürü var zaten. Şimdi teker teker bakacağım. En güzelini alacağız. Bütçemiz uygun, en yüksek arkadaşlar. Turuncu kırmızı derecelere bakarak buradan Pavard var. 344 plan, o yüzden Pavard'a istek attık. Şimdi ise mide bölümüne geldik. Kartımız gelmedi. Şimdi gelmiş oldu ve 115 genlik Pavard inşallah güzel işler yapacak. Hemen kadromuza geldik. Yedeklerimize girdik. Pavard'ı ekledik. 112 gen olduk. Artık son ülke. Bakalım ne olacak. Hemen şarkımıza geldik. Bismillah diyerek çevirdik. Stoperi güzel olan bir ülke gelirse müthiş olacak derken de geldi. Nijerya geldi. Nijerya gelmişti. O yüzden bir kez daha çevirdik. Bu sefer bakalım ne gelecek. Arkadaşlar Suudi Arabistan geldi. Yani Arabistan'da stoper yoktur diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden sıkıntıya girebiliriz. Şimdi stoper seçili. Buradan ülkemizi de, hatta buradan stoperi seçmeyelim. Direkt Suudi Arabistan'ı bulalım ve bakalım kartlar nelermiş. Şimdi Suudi Arabistan'ı kaydet arama diyerek aratmış olduk derken stoperlere baktığımızda hiçbir stoper kartı yokmuş arkadaşlar. Kötü oldu. Defansif orta saha bile yok. Yani atak oyuncusunu defansta oynatamayız arkadaşlar. O yüzden Suudi Arabistan'dan bir transfer yapamadık. Bir kez daha çevirdik arkadaşlar. Ve bakalım bu sefer hangi ülkemiz gelecek derken Danimarka'ya atladı mı? Atlamamış. Danimarka geldi. Yani Danimarka'dan bakalım var mı? Hemen geldik, Danimarka'mızı seçtik. Kaydet arama dediğimizde var mı arkadaşlar? Bakıyorum şu an var. Bir tane gördüm. O da Anders'e arkadaşlar. Turuncu Ali var mı? Yokmuş. Yani niye bu kartlarda hiçbir şekilde olmuyor ya? Anders'ın yoksa arkadaşlar başka böyle bir stoper'de az çok aşırı derecede geni düşmeyecek Højbjerg varmış. Alalım yani. Başka stoper yok arkadaşlar. 235 milyon defansif ortası oynatacağız stoper'de. Yani yapacak bir şey yok. Çok bunlar vardı arkadaşlar. Bunları da almak istemiyorum. Zaten turuncu Ali falan yok. O yüzden bilere geldik. Gelemedik. Şimdi geldik ve 113 genlik kartımızı aldık. Bakalım kaç gen olarak oynanmış olacak. Hemen o belki eklerimizde 109 gen olarak oynuyormuş. 115 gende bu şekilde olduk. Her ülkeden bir futbolcu alarak kadromuzu bu şekilde oldu. Şimdi beceri puan antrenmanları falan halledeceğim. Cezalı maça geçeceğiz. Geçmeden önce de like'lere basalım. Abone olmayı kesinlikle unutmayalım. En az sizlerden 400, 300, 500 like bekliyorum. Şimdi her şeyi hazırlayayım. Maçımıza geçelim. Maçımız başlıyor arkadaşlar. Bizim kadromuzun son durumu bu şekilde. Karşı taraf ligden bir arkadaşımızın da kadrosu bu şekilde. Bu hesabı da bu arada ben vermişim zamanında. Yani sıfır hesap kasma videolarında hesap veriyorum ya. O arkadaşa çıkmıştı. Şimdi bizim de ligde karşıma da geldi. Şimdi bir onu yeneyim. Dembele bu arada çok güzel geldiler. Benzema şutu Duvraka. Müthişsin oğlum. Şimdi Valverde verdi pasını. Valverde aldı topu. Şimdi verdi Aino. Aino verdi Şaka'ya. Şaka döndü kime arkadaşlar? Can Uzun'a. Can Uzun aradan. Huerta bıraktı. Villa keşke bırakmasaydım ama ya. İlerleseydim daha güzel bir atak olabilirdi. Olise pasını verdi. Valverde çok güzel aldı ama pasımız geçmedi çok kötü bir şekilde. Valverde yeni de alır mısın? Çok iyisin oğlum. Verdik şimdi Şaka'ya. Şaka döndü Grimaldo'ya. Grimaldo verdi Villa'ya. Villa geçti mi geçti. Villa ile geliyoruz. Ferdinand karşısında Villa geçemedi Ferdinand'ı. Huerta bıraktı Şaka'ya. Şaka döndü en sağa Can Uzun'a. Can Uzun'a geliyoruz. Hakan karşısında Can Uzun 2 kişi geçti. Verdi pasını Huerta'ya. Huerta vurdu ama kalecimiz kurtardı. Kalecileri pardon. Şimdi ise kornerde kim vurabilir ki? Hiç kimse vurabilecek gibi durmuyor ama arka direkte Pavard vurdu ama yanarlar. Kısır bir ilk yarıyla 0-0 bitti. Hakan Çalhanoğlu uzaktan denedi şansını ama yanarlar. Villa verdi pasını Huerta'ya. Huerta ilerliyor. Huerta lütfen golle bitir. Huerta vurdu kaleci Muslera. Yapma be Huerta. Yapma be oğlum be. Ya çok kısır bir maç geçiyor zaten. Bir güzel bir atak bulduk. Onu da nasıl kaçırırız be. Haydi oğlum Pavard. Højbjerg dokunamadı. Geri
Grimaldo da alamadı. Valverde aldı. Valverde kaleci Muslera. Muslera lütfen bırak bizi gol atalım. Haydi oğlum Pavard bu sefer vur. Çok geriye doğru orta geldi. Højbjerg dokunmaya çalıştı ama başarısız oldu. Aldık mı aldık. Coleman verdi Grimaldo'ya. Grimaldo aradan müthiş pas ama kontrol çok kötü ve top yeniden bizde. Højbjerg şimdi indirdi. Haydi oğlum Can uzun. Can geliyor. Can geldi pasını verdi. Huerta bu sefer atman lazım ama sola doğru döndü. Grimaldo geçer misin? Grimaldo verdi Viella'ya. Viella vurdu gol. 1-0 o kadar kötü bir maç geçiyor ki bizim açımızdan da rakibin açısından da son dakikalarda birazcık yüklenmeye başladık. Yoksa yani güzel bir atak yok. Zaten maçta çok kısa sürdü. Resmen hepsini sildim editte arkadaşlar. Çok kısırlı bir maç geçiyor. Rakip de iyi atak yapamamıştı. Biz de ama sonunda yaptığımız atakta golle bitti. Şimdi ikinci gelir mi? Biraz rahatlasa güzel olur. Can uzun sola doğru dönmek istedim ama yanlış yere attı. Maalesef şimdi Muslera uzun oynadı. 90 artıya kadar geldik artık. Valverde indirdi. Viella da şu anda. Viella bıraktı kime? Huerta'ya. Huerta bıraktı Grimaldo'ya. Grimaldo bıraktı Valverde'ye. Valverde geçemedi ve Ferdinand dokundu. Artık maç biter mi derken maçımızı çok kötü oynayarak 1-0 kazandık. Müthiş oldu. İstatistiklerimizde gördüğünüz gibi bu şekilde olmuş. Ve burada da videomuzun sonuna geldik. Likelere basmaysa basalım, abone olmayı unutmayalım. Ekrana 2 video bıraktım. Onları da izlemediyseniz bence izleyin. Ben de bugünlük bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet, görüşürüz. Bay bay.